Herkese tekrar selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda yüksek potansiyelli altcoin analizi yapacağız. Tabii yüksek potansiyelli hisse senedi analizlerimizde devam edecek. Bir video altcoin, bir video hisse senedi olmak üzere haftada 2 tane video paylaşacağız. Bir tanesi yüksek potansiyelli altcoin'ler ve bir tanesi de yüksek potansiyelli hisse senedi olmak üzere sizin için araştırıp, ölçüp, biçip, inceleyip paylaşıyoruz. Tabii altcoin videoları daha az izleniyor ama ileride bana göre altcoin'ler yükselişe geçtiğinde ve kripto paralar daha doğrusu yükseliş trendine geçtiğinde çok daha fazla ilgi olacak. Çünkü Bitcoin ve altcoin'ler derin bir satış baskısı altında ama bu satış baskısı illaki bir yerde bitecek ve tekrar yükseliş trendi başlayacak diye umuyorum. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacağını ben şahsen düşünüyorum ve umuyorum ama şu an ve önümüzdeki bu kriz, dünyadaki bu kriz, özellikle Türkiye'de çok daha derin bir kriz var. Önümüzde bu kriz olduğu sürece bu biraz daha belki gecikebilir. Belki bir önceki trendlerden daha az yükseliş olabilir ama eninde sonunda ben bu yükselişin olacağını düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan söylemiş olayım. Tabii birçok kişi altcoin'lerde ve kripto paralarda zarar etti. Hatta bazı ülkeler daha Bitcoin 35-40 bin dolarlardayken alım yapmıştı. Onlar bile terste kaldı. Birçok insan terste kaldı. Birçok insan zarar etti. Birçok kişi kripto para piyasasına küsmüş durumda ama trend başladığında eminim çoğu geri gelecektir. Ama eğer olur da bu halvingde yani ödül yarılanmasında 2024'te eğer bir yükseliş başlamazsa bu da demek oluyor ki dünya çok çok kötü bir krize girmiş ve bu kriz belki uzun süre devam edecek anlamına gelir. Eğer halvingde yükseliş olmazsa. Neyse konumuza geri dönelim. Ne dedik? Gene yüksek potansiyelli bir altcoin ile karşınızdayız. Analizimize başlamadan önce videoları izliyorsunuz ama abone olmadan izliyorsunuz. 2-3 saniyenizi ayırıp abone olursanız seviniriz. Ayrıca bu analizleri teknik analize yapıyoruz. Sıfırdan zirveye yatırım ve teknik analiz eğitimi veriyoruz. Almak isteyen olursa videonun açıklama bölümünde linki mevcut. Oraya bakabilirler. Dediğim gibi siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş videoma ve analizime başlayayım. Evet, bugünkü altcoin'imiz CHZUSDT. Kolay bulun diye kodunu bu şekilde size kodlamış olayım. Bu altcoin'de önde gelen altcoin'lerden bir tanesi, yanılmıyorsam ilk 100'ün içindeydi en son baktığımda. Tabii onun da zirvesi yaklaşık 1 dolar seviyesiydi. Şu an 0.06 yanılmıyorsam bu seviyelerde, belki biraz üstünde. Onu birazdan inceleyeceğiz. İnceledikten sonra yükseliş potansiyelini sizinle paylaşıp videoyu bitireceğiz. Şimdi ne dedik? CHZ USDT cihaz veya CHZ kodunu zaten sol altta görüyorsunuz. Peki bakalım şu an nerelerde ve nasıl hareketleri var? Şu an baktığımızda bakın, öncelerden gelen şu güzel yükseliş çizgisinin şu mavi çizgi bizim direncimizmiş eskiden tabii ki. Daha sonra şu an destek konumunda ve oraya kadar gelmiş durumda. Peki şu an baktığımızda son destek noktamız neresi? Bu arada uzun vadeli bir grafik bu. Yani haftalık. Her gördüğünüz mum bir haftada oluşmuş demek. Dibi neresi? Şu an baktığımızda bu düşüşte yaptığı dip 0.0586 seviyesine kadar gelmiş. Şu an kaçlarda? 0.0698 cent seviyelerinde. Bir miktar daha düşebilir. 0.0586 seviyesine kadar tekrar düşebilir. Fakat oranın altına düşmediği sürece, hatta şurayı da alalım, 0.054 seviyesi olsun. Burası bizim en son görebileceğimiz, ki geçmişten gelen şu mavi çizgi yani destek noktasının da dibi ortalama oralar. Tekrar oralara kadar düşmesinde herhangi bir sıkıntı yok. 0.05 cent seviyesinin üstünde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Peki nasıl bir formasyon var ve yükseliş potansiyeli ne kadar, nereye kadar yükselecek? Şimdi şöyle baktığımızda düşen bir üçgen veya kama dediğimiz bir formasyon şeklimiz var. Şurayı hatta kaldıralım. Pembeyle gördüğünüz çok da güzel bir formasyon var. Dediğim gibi bu haftalık bir grafik.
Şu an baktığımızda bu formasyon yukarıya doğru kırılmış durumda. Birkaç haftadır, yaklaşık bir aydır bu formasyon yukarıya doğru kırılmış. Fakat gelip bir pullback yapma ihtiyacı var ki gelecektir büyük ihtimalle. O da neresi? 0.05 cent seviyesi. Oraya kadar gelmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Buralarda bir miktar oyalanabilir. Dediğim gibi bu uzun vadeli bir grafik. Yani öyle hemen uçacak kaçacak diye bir şey yok. 0.05 seviyesinin üstünde kaldığı sürece hedef neresidir ona bakalım. Ne dedik? Burada bir düşen üçgen formasyonumuz var. Üçgen formasyonun hedefi de şurada gördüğünüz gibi 0.94-95 dolar seviyesi ki oraya geldiğinde ama bu çanağı da tamamlamış olacak. Şöyle marjı sizin için şöyle çizeyim. Şuradan şuraya kadar. Şöyle alıp şuraya koyalım. Şu şekilde. Peki şu an ne dedik? Böyle bir üçgen formasyonu var ve üçgen formasyonu yukarıya kırılmış durumda. Yani grafiğe baktığımızda zorlamış da zorlamış. Üçgenden çıkmamak için bayağı bir ısrar etmiş ama sonunda üstüne doğru atmış ve şu an pullback yapma isteği, yani gelip teyit alma isteği var gibi görünüyor. Peki gelelim bu yükseliş potansiyeli ne kadar ona bakalım. 0.05 cent seviyesi altında kapanışlar görmezsek eğer ve üstünde kaldığı sürece bu üçgen hedefinin neresi olduğunu hemen sizin için şöyle bakalım. %1714'lük bir yükseliş potansiyeli var ama burası tamamlandığında burada bir çanak oluşacak. Şu şekilde, hatta sizin için çizeyim. Şöyle gelip şöyle kabaca çizersek burası tamamlandığında şu alan bizim için bir çanak olmuş olur. Ama oraya geldikten sonra tekrar bir analiz yapmak gerekiyor. Yani 0.095 seviyelerine geldiği zaman çanağı tamamlayacak. Ondan sonra yapması gereken birkaç tane hareket var. Bir tanesi teknik olarak şöyle baktığımızda 1.272 seviyesi ki burası eğer direkt yukarıya kırılırsa ne diyoruz hep? Bu çanak formasyonu tamamlandıktan sonra 0.094 seviyesi eğer yukarıya direkt geçilirse, yani buraya şöyle bir kulp yapmazsa, direkt buradan yukarıya çıktığında 1.185 dolar seviyesinin bulunduğu Fibonacci 1.272 seviyesine kadar gelir. Buradan bir satış yer. Ondan sonra ne yapacak? Ondan sonra gelip tekrar 0.94 TL seviyesine bir pullback yapar. O da şu şekilde, onu da çizeyim. Şöyle çıkıp gelip buralarda şuraya bir pullback yaptı diyelim. Ondan sonra bu şekilde hedefine doğru gider. Birinci formasyon şekli bu. İkincisi ne? İkincisi de gelip 0.094 dolar seviyesinden bir satış yer. Bu şekilde bir kulp yapar. Bakın daha bugün paylaştım. Bu kulpları çizdiğimizde, yani çanak formasyonları oluştuktan sonra birçok çizdiğimiz kulplar gerçekleşti. Örneğin hisse senetlerine bakarsanız E+, ondan sonra Safkar bu kulpları yaptı. Tam da hemen hemen bizim çizdiğimiz gibi hareketler yaptı. Dediğim gibi eğer buradan direkt satış yerse, yani 0.94 seviyesinden buralarda bir kulp yapma ihtimali doğar ki o da şurası 0.50 dolar seviyesine kadar gelip buraya bir kulp yapabilir. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra kulpu yaptıktan sonra tekrar 0.94 dolar seviyesinin üstüne attıktan sonra hedefi neresi olur? Tabii oraya geldiğinde tekrar bir analiz yapacağız. Bunlar sadece varsayım. Daha formasyon oluşmadan konuşmak doğru değil. Bu kulpu yaptıktan sonra ve tekrar 0.94 dolar üstüne attığı zaman sonraki hedefi 1815 dolar seviyesi olacaktır. Şöyle dipten gelelim. Ne demiştik? Çanak tamamlandığında %2587'lik bir yükseliş potansiyel karşımıza çıkıyor. Yani 2587'lik bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Ama nedir? Dediğim gibi çanağı ikiye katlarsa. Tabi bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece öngörü ama İlk hedefimiz olan 0.94 dolar seviyesi bahsettiğimiz destek noktası kırılmadığı sürece geleceğini ben düşünüyorum ve orası tamamlandığında, yani oraya geldiğinde de tekrar bir analiz yapıp ve izleyip nasıl bir hareket yapıyor ona bakmak lazım. Dediğim gibi bu tür videolara devam edeceğiz. Bir sonraki videomuz yüksek potansiyelli hisse ile ilgili olacak. Onu da kaçırmayın.
Bu tür videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin takip ettiğiniz yüksek potansiyelli altcoin ve hisse senedi varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Sizin için analizini yapalım. Altcoin olabilir, herhangi bir şey olabilir. Siz yazarsanız biz de gördüğümüz gibi analizini yapıp sizinle paylaşacağız. Veyahut videosunu çekip YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.